Saygıdeğer izleyicilerimiz, İngiltere'den ve Amerika Birleşik Devletleri'nden son dakika açıklamaları koronavirüsle ilgili gelmeye devam ediyor. Şimdi öncelikle İngiltere'den yapılan son dakika açıklamasını, ardından da Amerika Birleşik Devletleri'nden yapılan bir felaket açıklaması var koronavirüsle ilgili olarak, bunu sizlerle paylaşacağım. İngiltere Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yayınlanan bilgilere göre koronavirüsün en belirgin 4 tane özelliği yayınlandı. Ancak bu yayınlandıktan kısa bir süre sonra başka bilim adamları tarafından daha da ürkütücü açıklamalar geldi. İngiltere Sağlık Bakanlığı'nın yapmış olduğu bu açıklamaların gerçekle uzaktan yakından alakasının olmadığı, gerçeklerin saklandığı yönünde açıklamalar bilim insanları tarafından ard arda yapıldı. Önce İngiltere Sağlık Bakanlığı'nın yapmış olduğu açıklamayı, ardından da buna karşı tez savunan bilim insanlarının açıklamasını ve felaket senaryosu olarak nitelendirmiş olduğumuz Amerika Birleşik Devletleri'nde FDA'nın genel başkanının, yani gıda ve ilaç sektörünün başı olan FDA'nın başında bulunan kişinin yapmış olduğu açıklamayı sizlerle paylaşacağım. Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bu açıklama gerçekten çok önemli bir açıklama. Bu açıklamanın hepimize çok şey katacağına inanıyorum ve içinde bulunduğumuz koronavirüsle ilgili önümüzdeki günlerde neler yaşayacağımızın da sinyallerini bize veriyor değerli izleyicilerimiz. Evet, İngiltere Sağlık Bakanlığı'nın yapmış olduğu açıklamayla başlıyoruz. İngiltere hükümetinin web sitesinde Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen aşı olduktan sonra en sık görülen 4 yan etkiye yer verildi. İngiliz Express gazetesinin burada yer alan bilgilerden derlediği haberine göre enjeksiyon yapılan kolda ağrı, yorgunluk, baş ağrısı ve hafif soğuk algınlığı semptomları aşı olduktan sonra görülen en yaygın 4 etki. Destekleyici dozun önceki dozlar ile aynı yan etkilere sahip olacağının altının çizildiği açıklamada bir de uyarı yer aldı. Uzun süreli yüksek ateş olağan dışıdır. Covid-19 veya başka bir enfeksiyonunuz olduğunu gösterebilir diyor. Aşıların Covid-19'a yakalanma oranını ve yakalansa bile hastaneye yatışı ciddi derecede azalttığı da kanıtlandı ifadeleri İngiltere Sağlık Bakanlığı'nın yapmış olduğu açıklamada yer alıyor. Ancak çift aşı olanlar için İngiltere'den bir uyarı geldi. Zoo Covid belirtileri adlı araştırma yürüten Profesör Tim Spector, canlı yayın konu olarak katılmış olduğu bir televizyon programında varyantların ve aşının uygulanmasının ardından koronavirüs semptomlarının değiştiğini, İngiltere Sağlık Bakanlığı'nın yapmış olduğu bu açıklamaların gerçekleri yansıtmadığını ifade etti. İngiltere Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı belirti listesi hakkında konuşan İngiliz profesör, kesin olarak söyleyebileceğimiz tek şey şu anda ilk 5 semptom, yani İngiltere Sağlık Bakanlığı'nın açıklamış olduğu semptomların şu anki gerçeklikle alakasının olmadığı. İngiltere Sağlık Bakanlığı'nın en yaygın Covid-19 belirtileri listesinde ilk sıralarda yer alan yüksek ateş, devamlı öksürük ve tat koku kaybı yer alıyor. İngiliz profesöre göre bu semptomlar artık çok nadir görülüyor. Ve profesör şu şekilde konuşmaya devam ediyor. Gerçekle yüzleşmemiz gerekiyor. Covid'li çoğu insan soğuk algınlığı benzeri semptomlar gösteriyor. Bu belirtileri gösteren herkesin koronavirüs olma riskine sahip olduğunun altını çiziyorum diyor. Soğuk algınlığı belirtileri arasında burun akıntısı veya tıkanıklığı, boğaz ağrısı, düşük dereceli ateş, halsizlik, hafif vücut ağrıları veya hafif baş ağrısı, hapşırma, nefes almada hafif zorlanma ve öksürük bulunur diyor. Ve aynı zamanda yeni bir salgın uyarısı da geliyor. Öte yandan koronavirüs ve grip salgınının aynı anda yaşanması durumuna verilen isim olan Twindemic son dönemde bilim dünyasının en büyük korkularının başında geliyor. Bilim dünyasının kabus senaryosu olarak adlandırdığı bu olasılık ile ilgili eski Gıda ve İlaç Komiseri, FDA'nın komiseri Dr. Scott Gotlin'den bir son dakika açıklaması Amerika Birleşik Devletleri'nden geldi. FDA'yı Donald Trump döneminde yöneten ve Pfizer'ın yönetim kurulunda görev yapan Gottlieb, CNBC ile yapmış olduğu röportajda herkesi düşündüren çok önemli ifadeler kullandı. Bakalım neler söylüyor.
Geçen yıl bir grip mevsimi görmedik. En az bir ve belki de şimdi 2 yıldır nüfusa bağışıklık kazandırmadığımız için tam bir felaketle karşı karşıyayız. Grip çok agresif bir şekilde geri dönecek. İki salgın ile karşılaşacağımızın altını çizen bilim insanları en iyi savunma yolunun koronavirüs aşısı ile birlikte grip aşısı da olmak olduğunu altını çiziyor. Hem koronavirüs aşısı olun diyor hem de grip. Geçtiğimiz yılda benzer endişeler dile getirilmiş, iki virüsün salgının daha ağır geçmesine neden olabileceği uyarısı yapılmıştı. Ancak korkulan olmamış, dünya genelinde ciddi bir artışa rastlanmamıştı. Uzmanlar bu yılda çift pandemi dönemini hasarsız atlatabilmek adına aşı olun çağrısı yapıyor. Uzmanlar grip genellikle yıl içerisinde Ekim ayından başlayarak Mart sonu Nisan başına kadar olan dönemde sık görülen oldukça bulaşıcı bir solunum yolu hastalığı tarifini de yapıyor. Şimdi bakın değerli izleyicilerimiz. Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'deki bu açıklamalar bize şunu gösteriyor. Yine insanların kafasını karıştırmaya devam ediyorlar. Biri diyor ki belirtiler bunlar, öbürü diyor hayır diyor bunlar değil. Yine FDA'nın başkanı, komiseri şunu söylüyor. Diyor ki şu anda insanoğlu grip felaketiyle karşı karşıya. Hem grip hem koronavirüs felaketiyle karşı karşıya. Şimdi ben de bir vatandaş olarak soruyorum. Hangi birinize inanacağız? Kime inanacağız? Neye inanacağız? Yani işin içerisine para da girmiş. Tabii bakın FDA'nın komiseri aynı zamanda Pfizer'ın yönetim kurulunda yer alan bir isim. Yani bu BioNTech aşısını Profesör Doktor Uğur Şahin ortaklarından olan Pfizer'ın yönetim kurulu üyesi. Aynı zamanda FDA'nın komiseri. Trump dönemindeki komiseri. Bunlar dünyada sağlığa yön veren insanlar. Hem para var Pfizer'da hem de bir taraftan FDA'da. Şimdi bu özellikle ilaç sektörü, aşı sektörü dediğimiz sektör gerçekten korkunç büyüklükte bir sektör. Paranın, haddinin, hesabının olmadığı bir sektör. Hal böyle olunca da saygıdeğer izleyicilerim ister istemez yapılan bu açıklamalara şüpheyle bakıyorum. Neden? Acaba aşı mı satacak, acaba ilaç mı satacak, iğne mi satacak, şunu mu satacak, bunu mu satacak diye ister istemez düşünüyorum. Eminim ki sizler de benim gibi düşünüyorsunuz. Bizim artık duymak istediğimiz şu. Bu işle ilgili özellikle bir koronavirüsle ilgili olarak evet şu tarihte bitiyor, evet şöyle oluyor, evet böyle oluyor. Net cevaplar. Maalesef arkadaşlar net konuşmuyorlar. Bilerek ve isteyerek. Bu işin uzamasının kimlere fayda sağladığına bakmak gerekiyor. Bakın bir iş, bir olay kime yarıyorsa onun sorumlusu da genelde onlar olurlar. Şimdi ilaç şirketleri para kazanıyor mu? Evet kazanıyor. Yeni bir dünya düzeni diyorlar. Al sana yeni dünya düzeni. Ne diyorlar? Ömrümüzün sonuna kadar bu aşıyı yapmak zorundayız. 6 ayın sonunda antikor seviyesi düşüyor. Yeni aşı. Şimdi de çıkardılar grip aşısı. Zaten vardı ama o kadar yaygın değildi. Diyorlar ki hem koronavirüs olacaksın hem de grip aşısı olacaksın. Para kim kazanacak burada? Kimin cebine ne girecek? Yeni dünya düzeni. İşte bu coinler çıktı biliyorsunuz, bu sanal paralar. İnsanlar batıyor, kazananlar vesaire. Al sana yeni dünya düzeni. Hani para profesörü, ekonomi profesörü falan olmaya gerek yok. Bunların hepsi hayatımıza yeni giren kavramlar. Yeni dünya düzeni dedikleri düzen, al sana bu düzen işte. Ülkelerin ekonomileri, insanların ekonomileri alt üst oldu. Toparlanıyorum dediğinde 5 sene geçecek. O nedenle bu bilim insanlarının söylediğine de ben ister istemez şüpheyle bakıyorum. Belki mesleğimden dolayı, gazetecilikten dolayı ama böyle. Siz ne düşünüyorsunuz değerli izleyicilerim? Bu konuyla ilgili olarak mutlaka görüşlerinizi bizimle paylaşın. Yani bu koronavirüsle ilgili yapılan açıklamalar sizi tatmin ediyor mu? Size umut veriyor mu? Yoksa kafanız daha da mı çok karışıyor? Ben kendi adıma şunu söyleyeyim. Kendi yorumum. Benim kafam çorba oldu. Her gün biri bir şey söylüyor. Bir okuyorum şu, okuyorum bu. Ya arkadaş, Dünya Sağlık Örgütü denilen bir örgüt var.
Tamam, çıksın o açıklamayı yapsın. Herkes sussun. O da yok. Her kafadan bir ses çıkıyor. Şu oldu, bu olacak, şu vaka sayıları bu arada artmaya devam ediyor. Herkes çok çok konuşuyor arkadaşlar. Çok konuşuyorlar. İcraata bakıyoruz, icraata. Şu anda neden vaka sayıları artıyor? Kimse bunun cevabını vermiyor. O kadar insanlara aşı yaptınız. Bakın, koronavirüsle ilgili vaka sayısı bu aşı olmadan önce neredeydi? Şimdi yeniden nereye gidiyor? Eğer bu sayılar artmaya devam ederse şu soruyu soracağım. O zaman bu zamana kadar harcanan para, alınan önlemler neden? Yani başa dönüyorsak, ki bana göre başa dönüyor her şey. Neden o zaman insanları evlere kapattık? İnsanların işlerinden ettik, cebindeki parasından oldu, o oldu, bu oldu. Psikolojileri bozuldu. Ne zamana kadar? Soru bu. Bu cevabı veren var mı? Hayır, yok arkadaşlar. Maalesef. Sizlerden ricam, lütfen bu konuyla ilgili görüşlerinizi bizimle paylaşınız. Ne düşünüyorsunuz bu konuyla ilgili olarak? Videomuzun altında bulunan yorum bölümüne yazmanızı rica ediyorum. Videomuzu da beğenmenizi hasreten rica ediyorum. Kanalımıza da abone olmadıysanız mutlaka abone olmanızı sizlerden bekliyorum. Sizlerin abone olması ya da bu videolarımızı beğenmesi bizim için çok çok önemli. Daha fazla insana ulaşmamız için bunu sizden hasreten rica ediyorum.